Tılsım satıcısı Bernard'ın hikayesi. 11. yüzyılın başında Ren Nehri'ne yakın pazar yerleri dinsel doğma ile halk inancının kesişim noktalarıydı. Bernard, Köln'ün gölgelerinde dolaşan bir gezgin usta olarak bu gerilimin tam ortasında yaşardı. Sosyal konumu belirsizdi. Zanaatkarlar loncasına dahil değildi. Ama şifacı bilgisi ona bir ölçüde saygı sağlıyordu. Elindeki küçük tahta arabası onun hareketli dükkanı ve aynı zamanda sosyal sınırsızlığının sembolüydü. Bernard'ın tezgahı adeta bir inanç envanteriydi. Sattığı tılsımlar 3 ana kategoriye ayrılırdı. Hristiyan ikonografisine dayalı haçlar ve aziz kemiği taklitleri dini meşruiyet içindi. Doğa temelli objeler, kurt dişi ya da akik gibi halkın kendisini koruması içindi. Ve hastalıkları kovmaya yönelik taş formülleri, ametist gibi şifa amaçlı satılırdı. Bu çeşitlilik ortaçağ insanının dindarlığı ile pratik ihtiyaçları arasındaki pragmatik ilişkiyi yansıtıyordu. Üretim Bernard'ın itibarının temeliydi. Dini tılsımların büyük çoğunluğunu yerel zanaatkarlardan temin etse de şifalı ve halk tılsımlarını bizzat kendisi hazırlıyordu. Gece çöktüğünde seyyar arabasının arkasında nehrin kıyısından topladığı çamurlu kil ve nebati köklerle çalışır, küçük kalıplara dualarla fısıldanmış balçık tabletler dökerdi. Bu gizemli işlemler onun hizmetlerinin değerini arttırırdı. Bernard'ın müşterileri sosyal hiyerarşinin alt ve orta katmanlarından geliyordu. Zorla çalıştırılan köylüler, endişeli tüccarlar ve çocuklarını kaybetmekten korkan anneler. Üniversite mezunu hekimlerin pahalı hizmetlerine erişimi olamayanlar için Bernard'ın 2 kuruşluk koruma taşı ya da şifalı merhemi, umut ve risk yönetiminin uygun fiyatlı bir yoluydu. Bugünkü müşterisi o da, kocasının tarladaki iş kazalarından korunması için bereket ve dayanıklılık tılsımı arıyordu. Bernard basitçe uyulmuş, meşe palamudu şeklinde bir boyunluk önerdi. Meşe, Hristiyanlık öncesi inançlarda dayanıklılığı simgelerdi. Bernard hem kilisenin hoşuna giden genel iyi şans dilini kullanıyor hem de halkın köklü inanışlarına atıfta bulunarak iki inanç sistemini ustaca kaynaştırıyordu. Ancak bu ilişkisel yaklaşım kiliseyle sürtüşme yaratıyordu. Resmi kilise tılsımları ve halk şifacılığını batıl inanç ve potansiyel kötü büyü olarak görüyordu. Ruhani otorite şifayı kilisenin tekelinde tutmak istiyordu. Bernard'ın varlığı doğrudan din adamlarının manevi otoritesini ve gelirlerini tehdit ediyordu. Bir öğleden sonra rahip Gerald Bernard'ın tezgahına yaklaştı ve onu şeytani nesneler satmakla suçladı. Bu tür bir teolojik ve ekonomik çatışma Ortaçağ kasabalarında yaygındı. Bernard'ın savunması haç taklitlerini ve Aziz Yuhanna'nın koruyuculuğu gibi ifadeleri öne sürmekte. Halkın önünde kiliseye doğrudan karşı gelmek Bernard'ın ticareti için tehlikeliydi. Zira toplumsal meşruiyetini yitirebilirdi. Günlük seyyah hayatı bu tür gerilimlerle doluydu. Bernard nadiren bir yerde 2 günden fazla kalırdı. Sabahın erken saatlerinde çiğ düşmüş toprak yollarda yürümeye başlardı. Yol güvenliğini, hırsızları ve kötü hava koşullarını sürekli hesaplamak zorundaydı. Gezgin satıcı olmak hem özgürlük hem de daimi bir savunmasızlık demekti. Kilisenin kısıtlamalarından kaçabiliyor ama aynı zamanda toplumun korumasından da mahrum kalıyordu. Bernard'ın giysisi bu ikili yaşam tarzının bir yansımasıydı. Kalın yün bir tunik, dizlerine kadar inen sağlam bir pelerin ve su geçirmez papuçlar. Kıyafetleri gösterişsizdi ancak dayanıklıydı. Ne bir köylünün hırpani hali ne de bir lonca ustasının zenginliği vardı onda. Bir gezgin satıcının saç stili ise basitti. Başının etrafına dolanmış bir bez ya da sade bir yün başlık hem sıcak tutar hem de yolda toza karşı korurdu. Bernard, seyyar ticaretin zorluklarına rağmen sosyal bir ihtiyacı karşılıyordu. Onun tılsımları insanların inanç boşluklarını, pratik sağlık ihtiyaçlarını ve kilisenin katı doktrinlerin ötesindeki umut arayışlarını karşılıyordu. Bernard'ın yolu 11. yüzyıl Avrupa'sının akıl ve inanç, dogma ve halk inanışı arasındaki karmaşık ve daimi pazarlığını temsil eden bir yol.